İyi günler sanatseverler. Minyatür dersimizin dördüncüsünde zambak ve sümbülleri işleyeceğiz. Geçen dersimizde gül ve karanfilleri işlemiştik. Şimdi genel bir sayfamıza bakacağız ve çalışmamıza ön bir hazırlıkla devam edeceğiz. Sümbüller ve zambak çiçeği yer bitkilerinde oldukça fazla kullanılan bitki çeşididir, çiçek çeşididir. Sümbüller çine çalışmalarında da oldukça fazla kullanılmıştır. Sümbüllerin uygulanışını yine aşama halinde görmeye başlayacağız. Sümbül çalışmaya başlayalım. Alt alta çizdiğiniz 2 tane dairenizi altta küçük olmak şartıyla çizerek başlayabilirsiniz. Yine daire çıkıp diğer başa dönüyorsunuz. Yani bu daireyi de yarıya böler gibi düşünün. Üstten tekrar merkeze dönüyorsunuz ve tekrar merkeze dönüyorsunuz. Bir tepelik ve karşılığı tepelik. En basit sümbül çalışması budur. Tekrar beraber çizelim. Daha kıvrak bir çalışma istiyorum şimdi. Geldim. İç bükey dış bükeyimi yaptım ve çevirdim. Alttan geldim. İç bükey dış bükey yapıp çevirdim. İkinci bir kısım daha yapmak istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Hemen üstünde bir kısım daha oluşturacağımı düşünerek, bakın şöyle ayırayım sizler için. Hemen diğer kısmı oluşturuyorum. Bu kısım ikinci, üçüncü detay bile çinide girmiştir. Şurada biraz daha iç bükey dış bükeyinizi daha kıvrak yapalım. Temel hatları sümbülün böyledir. Eğer buraya detay girmek istersek çinide olduğu gibi oldukça fazla örneklerini görmüşsünüzdür. Merkeze paralel çizgiler girer. Eğer çanak yapmak isterseniz ise de burada bir çanak bölersiniz ve tekrar sümbülünüzü çevirirsiniz. Burası tekrar yine altın olur. Eğer minyatür değilse. Eğer çini değilse koyu kobalt olur. Tonlama yapılır. Sümbül çalışmamız ileriki aşamada o kadar detaya girer ki nokta biçiminde bile çalışılır. Tekrar bir tane daha çalışıyorum. Hatta tepeliği şöyle gelmiş de olan vardır. Hemen göstereceğim. Şöyle yuvarlayıp koyu ile çalışacağım. Gelmiş olan da vardır. Farklı tekniklerle de görün. Buraya bu sefer bir damla girer. Buraya söylediğim gibi çanak girer. Ve tekrar altın çalışılır. Sümbüllerimizin uygulanış sayfasını görmektesiniz. Detay küçüldükçe atışlarınız küçülecektir. Hemen bir örneğini göstereyim sayfamızda. Hatta bunlara tohum da çıkartabilirsiniz. Sümbül çeşitlerimiz renkleriyle minyatür sanatımıza ayrı bir güzellik katar. Şimdi zambak uygulamasına geçeceğiz. Zambak çalışmamızla sümbül çalışmamızı birlikte seçmemin amacı birbirlerine
çok benziyor olmaları tavır ve tarzlarının. Sadece zambakta biraz daha üst üste 3 kere bindirme olacak. Bunu da yine tekrar kağıdımızda uygulayalım. Şimdi zambak çalışıyoruz. Yine çanağını düşünebilirsiniz. Çanağını çalışalım. Karşılıklı çanağını oluşturduk. Yine merkezi yuvarlaktan kabul edip hafif taşırıp devam ediyorsunuz. Simetrisini yapın tekrar buradan ve kilişi yakalayın. Aynı şekilde bir çıkış daha yapacaksınız ve diğerinin üzerine binecek. Geliyorum ve diğerinin üzerine biniyorum. Burada tepelik olarak yapacağınız, ya kapatırsınız birleştirip burada merkezde, ya da tohum vererek bitirirsiniz. Bu size kalmış. Sadece şu simetride biraz daha içten alabilirsiniz. Çalışmalarımız genelde tam simetri olursa daha dengeli olur. O yüzden biraz daha içten alırsak arkadaşlar daha güzel olur. Bu üste bindirmeleri net bir şekilde karalayarak yapıyorum. Gördükten sonra bakın diğerinin üstüne biniyor. Onları daha belirgin koyulaştırıyorum sizler için. Şu içerideki çizgiyi yok kabul ediyoruz. Yani şunları siliyorsunuz. Geldiniz. Yani şuradaki artık kalıp olarak kullandığımız daireyi siliyorum. Ve çiçeğinizin bir fıskiye, sudan çıkan fıskiye olarak düşünün. Yapraklar gibi döndüğünü kabul edeceksiniz. Üst üste binmeleri görmemiz gerekiyor zambaklarda. Bakın. Üstteki onun üstünde, diğeri ortanca yaprağın üzerinde. Basit bir zambak çizdik. Zambaklarımızın yaprakları düz, kırık olabileceği gibi serbest atabileceğiniz yapraklar olduğu gibi veya da şu sivri yaprakları kullanabilirsiniz. Yığın halindedir. Üst üste kuracağınız yaprak biçimiyle zambakları kuvvetlendirebilirsiniz. Hatta ne kadar ince yaparsanız zambakların yapraklarını o kadar estetik olur. Sümbüllerimizin yaprakları da daha soğan türü, lale gibi soğanı olan yapraklarım çiçeklerimiz olduğu için bir soğanı varmış gibi düşünün ve oradan çıkıyormuş gibi düşünerek, şöyle diyeyim, şöyle bir merkez çizeyim, oradan çıkıyor gibi düşünerek yapraklarını oluşturun. Daha taçın içerisine oturmuştur sümbüller. Zambaklar daha dağılmış şekildeki yapraklarla stilize edilmiştir. Bakın üste bindirme yaptığımda diğerini alttan görüyorum. Diğerini yaprağını tekrar çalışalım. Sümbülün. Hafif, çok uzun değildir zambak kadar. Geldiniz. Ve
Yapmak isterseniz soğanını yaparsınız. İstemezseniz tek bir zemine oturturursunuz ve o merkezden çıkar. Zambak ve sümbül çalışmalarımız birbirine çok yakın karakterlidir. Söylemiştim sizlere, ileride detay küçüldükçe noktalama olarak bile çalışılacaktır. Veyahut da dairesel hareketlerle, yukarı bakan dairesel hareketlerle zambaklarımız ve sümbüllerimiz çalışılacaktır. Bu sümbül çalışması tabii ki. Zambaklarımızın örneğini yine bakın üçlü üst üste bindirme yaparak yaprağı ve tomurcuğuyla sizler için çalışmış bulunmaktayım. Ve onun detaya girdiğinizde de biraz üçlü bindirme küçülür. Tekli ve üstünde tohum ve tomurcuğu olarak çalışılır. Hemen Ali Üsküdar'ın bir zambak çini çalışmasındaki zambak motifini görmektesiniz. Yine farklı bir çalışmada bakın yine uygulanmış sümbül motifini görmektesiniz. Orijinal el yazması bir Muhibbi divanında. Yine fazla örnekleri görerek çalışmalarınıza devam edin. Şu küfeden içerisindeki orijinal el yazmasında bir zambağı görmüş bulunmaktasınız. Minyatür dersimiz bitmiştir. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.